Yine harika bir detaylı sohbetle karşındayız. Bugün seninle birlikte ekranın arka planına o çok konuştuğumuz olayların tam kalbine iniyoruz. Evet, kesinlikle. Bugün gerçekten çok, nasıl desem, hepimizi şaşırtan bir hikayeyi konuşacağız. Aynen öyle. Yani düşünsene Türk televizyon tarihinin en büyük bütçelerinden birini alıyorsun. Ülkenin en büyük iki yıldızını Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'u başrole koyuyorsun. Ki bu çok büyük bir olaydı başladığında. Tabii canım yani devasa bir mafya hesaplaşması, işte silahlar, karanlık işler vaadiyle yola çıkıyorsun ve günün sonunda olay lüks bir malikanede bir kase düğün çorbası yüzünden kopan psikolojik bir savaşa dönüşüyor. Yahu kulağa inanılmaz saçma geliyor aslında, değil mi? Kesinlikle 2 yıl önce ekranlara veda eden 30 bölüm süren o meşhur aile dizisinin bize izlettiği bu savrulma ilk bakışta bayağı bir senaryo felaketi gibi görünebilir. Bize başta silahlı böyle maskeli bir mafya dünyası satıldı. Ama aslında izlediğimiz şey bambaşkaydı. Şiddetin sokaktan eve sızması diyebilir miyiz buna? Tam olarak o. Şiddetin sokaktan eve, o mafya masalarından yemek masalarına nasıl indiğinin en çıplak haliydi bu. İzleyici işte hani racon kesilecekti diye beklerken gücün o evdeki kadınlar arasında çok daha vahşi bir şekilde el değiştirdiğini gördü. O zaman bu yanılsamanın nasıl inşa edildiğine hikayenin en başına gidelim bence. Çünkü bizi o mafya yalanına inandıran ilk kıvılcım havada bir uçakla çakıyor. Evet, o meşhur uçak sahnesi. Yani esas kızımız Devin, esas oğlanımız Aslan'ın sol çaprazında oturuyor. Elindeki plastik bardağı stresten böyle hışır hışır hışırdatıyor sürekli. Aslan da dayanamayıp kıza çıkışıyor orada. Bildiğimiz klasik romantik komedi tanışması aslında. Bildiğin klişe. Ama asıl olay uçaktan inince başlıyor. Taksi sırası felaket, Aslan son derece rahat bir tavırla Devin'i kendi VIP aracına davet ediyor. İşte kırılma noktası tam burası. Bak burada bir durmak istiyorum. Devin bir psikolog, yani insan davranışlarını okumak onun mesleği. Uçakta daha yeni tartıştığı, kim olduğunu bile bilmediği bir adamın kapkaranlık siyah camlı VIP aracına hiç düşünmeden biniyor. Normalde kimse yapmaz bunu. Yahu gerçek hayatta bunu yapsan acaba organ mafyası mı, sapık mı diye bütün kırmızı bayrakları görürsün. Ama kızımız o arabaya sanki makam aracı gelmiş gibi devasa bir özgüvenle biniyor. Lüks aracı görünce o kırmızı bayraklar bir anda pembeye mi dönüşüyor yani? Bu çok mantıksız geliyor değil mi? Ama mantıksız görünmesinin sebebi bizim olaya tamamen güvenlik penceresinden bakmamız. Nasıl yani? Şöyle, Devin olaya güvenlik değil, güç ve cazibe penceresinden bakıyor. Orada devreye giren mekanizma tam olarak şu: insan zihni devasa bir lüks ve özgüvenle karşılaştığında temel savunma içgüdülerini askıya alma eğilimindedir. Anladım, yani o araç sadece bir taşıt değil onun gözünde. Kesinlikle. O siyah camlı VIP araç sıradan bir araba değil. Kuralların işlemediği, dış dünyadan tamamen yalıtılmış bir güç kapsülü. Arabanın içindeki o isim sorma diyaloğu da aslında bu güç dengesinin bir ilanı. Aslan kızın adını soruyordu değil mi orada? Evet, kız Devin diyor, yani gayret, hareket, kımıldanış demek. Kız Aslan'a sorduğunda ise Aslan dümdüz, buz gibi bir sesle düz aslan diyor. Evet ya, düz aslan. Seyirci bunu ilk duyduğunda böyle karizmatik, havalı bir replik sanıyor ama bu aslında bayağı bir tehdit bence. Net bir tehdit hem de. O isim sadece bir lakap falan değil, o bir sınır çizgisi. Ben esnemem, kurallarım değişmez, bana çarparsan sen kırılırsın demektir. Devin hareketse aslan durdurulamaz bir duvar gibi yani. Aynen öyle. Zaten bu düzlüğün ironisini hemen sonraki sahnede çok komik ama bir o kadar da vizyoner bir şekilde görüyoruz. Ha şu hastane sahnesi. Aslan kızı hastaneye, işte o arka sokaklardaki Zeliha Çoban'ın oynadığı kız kardeşi Yağmur'un yanına bırakıp gidiyor. Sonra dayanamayıp geri dönüyor. Kız tekrar o arabaya biniyor, hastaneden çıkıyorlar. Şoför yolda dümdüz ilerliyor. Sanki zihne alınmış da yerine komut yüklenmiş bir drone gibi adam. Ve bir anda düz bitti diyerek arabayı durduruyor. Yahu düz bitti ne demek? Gerçekten inanılmaz bir replikti o. Yol bittiyse sağa dön, sola dön. Bir inisiyatif al, değil mi? Bu repliği ilk duyduğumda ne kadar absürt bir senaryo demiştim. Ama şimdi düşününce
O şoför aslında dizinin tüm kaderini özetlemiyor mu? Tam olarak dizinin kaderi o işte. Hikaye de böyleydi çünkü. Gösterişli bir şekilde dümdüz gaza bastılar ve bir noktada hikayenin yolu gerçekten bitti. Çok doğru bir tespit. O şoför aslında Soykan ailesinin dışarıdaki dünyada nasıl işlediğinin en büyük kanıtı. Emir alırsın, düz gidersin ve yol bitince kendi başına karar veremezsin. Çünkü inisiyatif almanın bedeli ağır. Bedeli ölüm. Bu kadar basit. Nitekim Aslan o VIP araçtan inip asıl ait olduğu yere, o kuralların çok katı olduğu Soykan malikanesine adım attığında aslında o şoförden çok daha büyük bir baskı altında yaşadığını anlıyoruz. O malikane zaten başlı başına bir psikiyatrik vaka. Temelinde korkunç bir travma yatıyor. Babanın intiharı. Evet, ailenin reisi Yusuf Soykan, kendi ofisinde üstelik oğlu Cihan'ın gözleri önünde pompalı tüfekle intihar etmiş. Ortada baba yok, dışlanmış ve son derece travmatik bir Cihan var. Leyla da var, baskıyla istemediği bir adamla evlendirilen o mutsuz abla. Tabii, bir de Leyla var. Bütün yük Aslan'ın omuzlarına binmiş. Ama bu krallığın asıl başında o kurban olsunlar oğluşuma diyen kraliçe arı, anne Hülya Soykan var. Hülya gerçekten inanılmaz bir karakterdi. Öyle bir kontrol manyaklığı ki yemek masasında sandalyelerin arkasında toplantı isimlikleri olsa hiç şaşırmayız. Herkesin oturacağı yer santimi santimine belli. Çünkü Hülya Soykan'ın yemek masası, hani nasıl desem, devletlerin Birleşmiş Milletler masası gibidir. Orada yemek yenmez, güç bölüşülür. Tam o noktada benim kafama fena halde takılan bir kahvaltı sahnesi var. Sabah kahvaltısındalar, günümüzün o klasik hastalığı herkes masada ama herkesin elinde tablet, telefon falan var. Kimse birbirinin yüzüne bakmıyor. Aynen, kimse konuşmuyor. Hülya bir anda burası sofra mı, Dingo'nun ahırı mı diye çıldırıyor. Çok haklı, çok normal bir anne isyanı gibi duruyor başta. Evet, hepimizin annesinin söyleyebileceği bir laf. Ama bu isyanı ederken bir yandan da özenle böyle milim milim bir haşlanmış yumurta soyuyor. Dedim ki herhalde sinirini yatıştırmak için yiyecek bunu. Ama gidiyor o soyduğu yumurtayı 30 küsür yaşındaki mafya babası oğlu Aslan'ın önüne bırakıyor tabağına. İşte orası çok kritik. Yani ortada bu kadar büyük silahlı külahlı bir hikaye varken bir annenin oğluna yumurta soyması neden bu kadar gözümüze sokuluyor? Bunun altındaki o mikro yönetim ne anlama geliyor Allah aşkına? Çünkü o yumurta bir sevgi gösterisi değil. O düpedüz bir silah. Silah mı? Nasıl yani? Şöyle ki, Hülya ailesinin tamamen parçalandığını biliyor. Leyla'yı kendi elleriyle mutsuz bir evliliğe hapsetmiş. Cihan'la arasına nefret duvarları örmüş. Küçük kızı Ceylan desen zaten evde bir hayalet gibi dolaşıyor. Elinde bir tek aslan kalıyor. Aynen öyle. Elinde hükmedebileceği, gücünü meşrulaştırabileceği tek şey Aslan. O yumurtayı soyup önüne koyması aslında ona bir mesaj vermek. Dışarıda kralsın ama burada benim korumam altındasın diyor. Senin temel ihtiyaçlarını bile ben karşılarım diyor yani. Kesinlikle. Bana muhtaçsın demenin fiziksel bir tezahürü bu. Evlat ayrımcılığı yaparak Aslı'nı elinde tutuyor. Sevgi adı altında uygulanan en sinsi duygusal manipülasyon ve felç etme yöntemidir bu. Aslanın o amcası var ya, Titrek İbo. Aha. Aslan adamın karşısına geçip sen kendi bölgende kal, ağzımızın tadı bozulmasın diye laf sokuyor. Amca da orada kafa tutuyor tabii. Kafa tutunca aslan bir sinirle masanın camını tek hamlede tuzla buz ediyor. Tamam da içeride bu kadar hastalıklı koca bir aileyi böyle yavaş yavaş felç eden toksik bir kadın var. Dışarıdan biri, üstelik mesleği insanların bu psikolojik hastalıklarını tedavi etmek olan bir psikolog, böyle kapalı bir ailenin içine neden bile bile girer? Hem de en absürt yollarla giriyor. Evin gidiyor, internette Soykanların Tarihi diye bir video izliyor. Ailenin mafya olduğunu, o karanlık geçmişini, her şeyi öğreniyor. Normal bir psikoloğun orada ben ne yapıyorum deyip kaçarak uzaklaşması lazım. Yahu arkasına bile bakmadan kaçması lazım. Ama o ne yapıyor? Adamdan uzaklaşmıyor, adamla arabaya biniyor, yolda hiç tanımadıkları birinin düğününü görüyorlar, masaya çöküp köfte patates yiyorlar bir de. O düğün sahnesi gerçekten çok tuhaftı. Sadece o mu? Bir de kalkıp Dilberay'ın tavukları pişirmişem türküsüyle halay çekiyorlar. Ve o kalabalığın ortasında öpüşüyorlar. Seyirciye bu çok romantik geldi ama bana korkunç derecede profesyonel bir intihar gibi geldi. Bize satılan illüzyon da buydu zaten o sahnede. Hani aşk o kadar güçlü ki mafya falan dinlemez algısı yaratıldı. Ama altında başka bir şey var diyorsun. Kesinlikle.
Psikolojik düzlemde baktığımızda o düğün sahnesi bir çaresizlik göstergesidir aslında. İkisi de liman arıyor, kendi ailelerinde bulamadıkları sıcaklığı o hiç tanımadıkları insanların ise düğün neşesinden çalıyorlar. Kendilerine ait olmayan bir aidiyete sığınıyorlar yani. Evet, bir aidiyetin içinde kaybolmak istiyorlar. Liman arayan kızın hemen o tehlikeli limana sığınması durumu var. Aidiyet diyorsun da bu sahte aidiyet arabada eve dönerken anında paramparça oluyor. Dönüş yolunda Aslan Devin'in en hassas noktasına babasının onu terk edişine laf atıp babanız sizi sepetlemiş diyor. Ki bu çok ağır bir laftır. Çok ağır ve Devin bir psikolog olarak orada bu senin savunma mekanizman, saldırganlaşıyorsun filan demiyor. Adama dönüp küt diye kafa atıyor. Kafa atıyor ya. O kafa atma sahnesi herkesi şoke etmişti. Aslan da bu kafanın sinirini gidiyor annesi Hülya'nın peşlerine taktığı o fotoğraf çeken adamı arabadan atıp sokak ortasında döverek çıkarıyor. Racon kesiyor aklınca. Şiddeti doğuruyor hemen orada. Sonra ne oluyor biliyor musun? Bu şiddet gösterisinden sonra Devin, kendi annesinin, babasının, kardeşinin bütün psikolojik zaaflarını bu adamı ve ailesine çarşaf çarşaf döküyor. İlk günden. Psikolog olmasına rağmen en arızalı tepkileri veriyor sürekli. Aslan ayrılmak isteyince de Devin, peşinden koşup arabayı durdurarak rajona ters bir şekilde o mafya babasına evlilik teklif ediyor. Bak burayı biraz açalım. Bu bir kırmızı bayrak değil. Bu bir itfaiyecinin yanan bir binaya elinde benzin bidonuyla koşmasıdır. Neden böyle bir şey yapıyor bu kız? Bir itfaiyeci elinde benzinle yanan binaya koşuyor. Çünkü o itfaiyeci aslında sadece alevlerin içinde ısınabiliyor. Oha çok iyi bir benzetme oldu bu. Devin'in o kafa atma tepkisi ve kendi ailesinin tüm zayıflıklarını masaya dökmesi aslında tembel bir senaryo yazarlığı değil. Bu, klinik olarak bizim travma bağı dediğimiz şeyin ta kendisi. Yani kendi Ha. kaosunu soykanların kaosuyla mı eşleştiriyor? Tam olarak bunu yapıyor. Devin, karşısındaki adamın karanlığını gördüğünde kaçmıyor. Çünkü o karanlık ona evini hatırlatıyor. O fiziksel şiddet ve kafa atma aslında düğündeki o yakınlaşmanın karanlık bir yansıması. Kendi sırlarını onlara vermesi de bir hata değil o zaman. Hayır, o bir sadakat yemini. Bak, ben de en az sizin kadar bozuğum, beni de aranıza alın diyor resmen. Evlilik teklifi de kurtarıcı rol oynamak için değil, o kaosun merkezinde kendine bir yer bulmak için yapılıyor. Ve o çarpık romantizm yaşanırken arka planda ailenin temellerini sarsacak böyle saatli bir bomba tiktaklıyor sessiz sessiz. Büyük sırlar yavaş yavaş açığa çıkmaya başlıyor. Evet, ilk sezonun en büyük gizemi de karşımıza çıkıyor. 13. bölüme kadar süren o devasa soru, kim evlatlık? Cihan mı, Aslan mı? Bütün sezon bunu tartıştık. Sonunda Cihan'ın evlatlık olduğu ona ulaşan bir videoyla çözülüyor. Ama işin korkunç tarafı videonun içeriği. Baba Yusuf Soykan o videoda İlyas Koruzade'ye bir cinayeti itiraf ediyor. Hem de ne cinayet. Cihan öğreniyor ki baba dediği adam aslında öz anne babasının katili. Düşünsene o yıkımı yahu. Gerçekten inanılmaz bir travma. Yusuf'un o itirafı, gücün nasıl vahşice gasp edildiğinin kanıtıydı aslında. Cihan'ın orada yaşadığı şey sıradan bir öfke değil, varoluşsal bir yok oluşu. O yok oluşta bizi o sezon finalindeki kanlı düelloya götürüyor zaten. İlaçlanacak, boşaltılmış o evdeki büyük düello. Şiddetin bir virüs gibi nasıl yayıldığını gördüğümüz yer. Kesinlikle. Cihan Aslan'ın silahını alıp onu vuruyor. Ardından tam o acıya son vermek için kendini vuracakken arkadan biri geliyor ve Cihan'ı vuruyor. Kim? Devin, yahu sen kalk psikolog ol, yıllarca oku, şifa dağıtacağım diye o karanlık eve gir, sonra git sezon finalinde adam vur. İşte bu tam anlamıyla karakterin geçirdiği o absürt dönüşümün zirvesi. Bu şifacının katile dönüşmesini nasıl açıklayacağız peki? Biraz önce dediğim gibi şiddet tam bir virüs gibi işliyor. Şiddet, Yusuf Soykan'ın elinde doğdu, geçmişte, Cihan'ın ailesini katletti, o virüs Cihan'a geçti. Oradan da Aslan'a bulaştı. Evet ve en dehşet verici olanı da ne biliyor musun? O aileye dışarıdan giren, sözde şifacı kimliğiyle gelen Devin'e bile nasıl bulaştığını büyük resimde çok net görüyoruz. Soykanların o yapısı o kadar zehirli ki iyi niyetle gelen her şeyi çürütüp yutuyor. Ama asıl şoku silahların patladığı bu kanlı sezon finalinden sonra yaşadık bence. İkinci sezon bambaşka bir kimliğe büründü dizi.
Yahu dizi bir anda sanki yönetmen ve senarist tamamen değişmiş gibi ilk sezondan o kadar kopuk bir hissiyat verdi ki ortada ne cam kıran mafya babaları kaldı ne bir şey. Tam bir psikolojik gerilime savaşına döndü iş. Sırların ifşası arka arkaya geldi. Önce İlyas'ın kızı Serap geldi ve öğrendik ki o büyük, saygıdeğer mafya babası Yusuf Soykan, Serap henüz 16 yaşındayken ona tecavüz etmiş. Çok ama çok ağır bir sahneydi o. Serap'ın tüm ailenin gözü önünde o gerçeği haykırıp intihar etmesi, o mafya güzellemesi yapan herkese atılmış bir tokat gibiydi. Mafya dünyasının o silahlı külahlı işte racon kesen erkek yapısının temelinde aslında neyin yattığını gördük orada. Neyin yatıyordu? Kadınlara uygulanan bu sissiz, sinsi ve vahşi psikolojik fiziksel şiddetin yattığını. Yusuf'un sadece Serap'a değil, aslında evdeki tüm kadınlara yaşattıkları çıkmaya başladı ortaya. Hikayeye girmesiyle tam bir ev içi meydan savaşına döndü. Nedret, Hülya'nın dişine göre ilk rakipti kesinlikle. Aralarındaki o psikolojik savaş inanılmazdı. Hülya arkadaşlarıyla gayet sakin oturan Nedret'in üzerine bir anda çamaşırları fırlatıyor. Neden? Çünkü geçmişte Nedret, İlyas'ı sevdiği için kendi babası tarafından o evden kovulmuş, Hülya o yaraya basıyor. Nedret de boş durmuyor tabii. O da karşı atağa geçiyor hemen. Nedret gidiyor, Hülya'nın en büyük silahını yani evde o düğün çorbası yalıyor. İlk izlediğinde diyorsun ki mafya dizisi diye başladık. Ulan koca dizide çorba kavgası mı izliyoruz biz şimdi? Ama o çorba meselesinin altından çıkan tüyler ürpertici flashback her şeyi açıklıyordu. Kanım dondu o sahnede. Geçmişe gidiyoruz, Aslan henüz kundakta bir bebek. Ağlıyor, susmuyor. Yusuf kendi çocuğunun sesine tahammül edemeyen o büyük adam, zorla çocuğu halası Nedret'e verdiriyor. Hülya annelik içgüdüsüyle vermek istemiyor ama adam zorla koparıyor. Yetmiyor, Hülya'ya dönüp çocuğu 2 gün görmeyi yasaklıyor ceza olarak. Ve asıl korkunç olan o sıcak düğün çorbasını alıp diyor adam. Eğer bunu daha geniş bir çerçeveden değerlendirirsek, o erkek egemen dünyanın temellerini çok net görürüz. Kadına yapılan eziyet mi diyorsun? Evet, o sessiz ve vahşi psikolojik şiddet, Yusuf'un Serap'a, Hülya'ya ve Nedret'e yaşattıkları. Sokakta düşmana sıkılan kurşundan çok, evin içinde kadının dökülen o çorbayla atılıyor o şiddetin temeli. İnanılmaz gerçekten. İşte bu da bizi hikayeyi toparlarken o en baştaki dondurma kutusundan çıkan yaprak sarması metaforuna geri getiriyor bence. Dizinin finaline geliyoruz yavaş yavaş. 30 Ocak 2024'te tam 30 bölümle final yaptı bu dizi. Türkiye'nin en iyi oyuncularını alıp saçma sapan, kısır bir gelin kaynana görümce çemberinde döndürdüler diye çok eleştirildi. Eleştirilerde haklılık payı da var aslında. Hikaye anlatımı oralarda çok bocaladı. Bocaladı ama bence Türkiye'deki dizi sektörü için yepyeni bir kilit açtı bu iş. Eskiden takım elbiseli adamlar masada racon keserdi, silahlar konuşurdu, biz de onları izlerdik. Şimdi mafya dizilerinde sadece racon değil, o geçmiş travmaları, kanayan yaralar ve psikolojik vakalar da konuşulmaya başlandı. Adamlar resmen geçmiş travmalarıyla yüzleşiyor yahu. Çok haklısın. Bilgi ancak anlaşılıp uygulandığında değerlidir derler. Bu dizi anlatımı bocalamış, zaman zaman sarkmış olsa da güç dediğimiz o zehirli şeyin aslında ne kadar travmatik temellere dayandığını göstermesi açısından bence çok önemli bir örnekti. Kesinlikle katılıyorum. Ve dizi bitmiş olsa da şimdi bu sohbetin sonunda sana ufak kışkırtıcı bir soru bırakmak istiyorum. Çok güzel bir noktaya geldik bence. Kendi ailendeki o çok masum görünen geleneklerin, yani belki sıradan bir sofra düzeninin, belki de her bayram yapılan belli bir yemeğin altında yatan ve hiç konuşulmayan o görünmez kurallar neler acaba? Her ailenin bir sırrı vardır sonuçta. Aynen öyle. Belki de her ailenin kendi küçük düğün çorbası hikayesi vardır. Ne dersin? Bunun üzerine bir düşün derim. Kesinlikle herkesin kendi içine dönüp bakması gereken bir soru bu. Bu arada küçük bir hatırlatma yapalım. Artık videolarımız kademe kademe altyazılı hale geliyor. Evet, bu da çok güzel bir haber dinleyicilerimiz için. Yani videoda istediğin dilin altyazısını açıp videoyu o şekilde izleyebilirsin. Azerbaycan Türkçesi, İngilizce, Almanca, İspanyolca vesaire daha bir sürü seçeneğimiz var. Birçok dil eklendi sisteme.
Ayrıca bizim aktif ettiğimiz diller dışında otomatik çevre özelliğiyle Çince, Endonezya, Yunanca gibi diller de aktif, onu da söyleyelim. YouTube videosunda altyazı bölümünden istediğini seçebilirsin. Seçenek çok yani, herkes kendi dilinde rahatça izleyebilir. O zaman son sözlerimizle sana veda ederim. Ekran rehberini Facebook, YouTube, Instagram ve Twitter yani X platformlarından takip etmeyi, oralardan videolarımızı beğenmeyi ve yorumlarını eksik etmemeyi unutma. Yorumlarınız bizim için çok kıymetli. Yorumlarında söz etmemizi istediğin yapımlar olursa onlara da bakarız ve sıradaki rota olarak onları belirleriz. Her zaman okuyoruz o yorumları. Başka bir içerikte görüşebilmek ümidiyle kendine iyi bak, Ekran Rehberi YouTube kanalından ayrılma, esen kal, hoşça kal, iyi günler. Hoşça kalın.